Tekrar merhaba. Markalara chat ve chatbot çözümleri sunan sorun kurucu ortağı Oğuzhan Başeymez, Botlar ve İnsanlar başlıklı sunumuyla SmartCon sahnesinde. Merhaba. Bugün bayağı bir yapay zeka konuşuldu. Ben de bu seansta yapay zekanın chatbot tarafını ve chatbot'un business'ları, özellikle de business'ların müşteri hizmetleri tarafını nasıl etkileyeceğini bahsedeceğim. Günümüzde aslında artık bir iş yapıyorsak, yapay zekayı o işin stratejisinin bir ana parçası yapmak zorundayız. Bu dönüşümden kaçamıyoruz ne yazık ki. Bu birkaç yıl önce mobile first deniyordu ama yapay zeka o kadar hızlı hayatımızın içine girdi ki artık AI first demeye başladık. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki 20 yıl içinde şu an günümüzde bildiğimiz işlerin %70'ini yapay zekalar yapmaya başlayacak. Ve bu o kadar hızlı ilerlemeye devam ediyor ki siz zaten artık haberlerde robot çalışanların haberlerini okumaya başladınız. Ve 2022'ye geldiğimizde şirketinizde çalışan her 5 kişiden birinin bir yapay zekalı çalışma arkadaşı olacak. Hop, geri geldi, özür dilerim. Bunu müşteri hizmetleri tarafına çekersek de yine araştırmalar bize gösteriyor ki müşteri hizmetlerindeki bütün transaction'ların, yani bu ses, yazı, e-mail, satış, şikayet, bütün transaction'larında %85'inin önümüzdeki 5-10 yıl içinde, çok uzun değil, chatbotların yapabileceğini gösteriyorlar bize. Bu rakam size çok yüksek gelebilir. Bunda iki tane temel faktör var. Birincisi, demin dediğim gibi yapay zeka çok hızlı ilerliyor, NLP teknolojileri. İkincisi de insanların iletişim şekli değişiyor. Sesten mesaja doğru kayan çok ciddi bir iletişim şekli var. Bu nasıl oluyor? Biraz bu rakamlara bakalım. Şu an dünyada tahmin edilen, internete ulaşabilen insan sayısı 4 milyar adet. Mesajlaşma uygulamaların kullanıcı sayısına baktığımızda da 3,5 milyarı görüyoruz. Yanlış hesaplamıyorsam bu %88 gibi bir oran yapıyor. Bu çok yüksek bir oran. Biraz daha ileriye götüreyim işi. Şu an hayatımızın içinde çok büyük bir yer tutan Google'da günde kişi başına ortalama sadece 3 tane arama yaparken 55 tane mesaj gönderiyoruz. Yani mesajlaşma Cem Yılmaz'ın skeçlerinde dediği kadar basit bir olay değil bizim için. Çok önemli bir yer tutuyor hayatımızda. Şimdi bugün çok fazla chatbot hikayesi duydunuz. Bu chatbotlar bu kadar akıllı mı? Gerçekten insanların yaptığı işi yapabilecek mi? 6 başlıkta incelemeye çalışacağız. Sonrasında da buna birlikte karar vereceğiz diye umuyorum. İlk başlığımız otomasyon. Bu bizim rakamlarımızdır. Chatbot ve agentların birlikte çalıştığı markaların ortalamasıdır. Biz şu an chatbotlarda üzerine gelen konuşmaların %71'ini hiçbir agent'a, gerçek insana ihtiyaç duymadan çağrıyı sonlandırabiliyoruz, mesajlaşmayı. Bu bayağı bir yüksek bir oran gelebilir ama daha ilerini yakaladığımız %80'lerin üzerine çıktığımız markalar da var ve her geçen günde artıyor. Gelelim tasarrufa. Dövizin bu kadar yüksek olduğu dönemde en çok ilgiyi çekecek başlık bence bu. Şimdi 2023 yılına kadar yapılan araştırmalar botların 2,5 milyar saatimizi tasarruf ettireceğini söylüyor. Bunun ekonomiye yansıması da 11 milyar dolar. Şu an rakamlar çok büyüdü. Bunu biraz daha basitleştirmek gerekirse, demin demiştim ya, mesajlaşmak sesten çok ciddi pay alıyor diye. Hiç botu hesaba katmadığımızda bile basit bir hesapta bir ses agent'ının bir saat içinde görüşebileceği müşteri sayısı 10 iken chat'te bu rakam tam 20'ye çıkıyor. Hiç botu hesaba katmadığınızda bile bu size %50 tasarruf yaptırabilmek demek. İşin içine botu koyduğumuzda da demin demiştim ya, biz %71'ini mesajların hiç agent'a gerek kalmadan cevaplayabiliyoruz, konuşmaları kapatabiliyoruz diye. Günde 500 chat çağrısı alan bir şirketiniz varsa sizin bunu yönetebilmeniz için ortalamada 3 agent'a ihtiyacınız vardır. Biz bunun 2 agent'ını size %71 ile çok rahat save ettirebiliriz. Bu da 10.000 TL'nin cebinde kalması demek. Biraz daha iyi anlaşıldı diye tahmin ediyorum. Bu botlar peki sadece tasarruf mu yapıyor? Hayır. Size satış da yapabiliyor bu botlar. 2023 yılına kadar
112 milyar dolarlık satış yapması bekleniyor chatbotların. Bu arada biz de global bir ödeme kuruluşuyla Türkiye'de de hizmet veren anlaştık ve bir iş ortaklığı yaptık. Conversational Commerce'un ilk tohumlarını atmaya başladık. Çok yakın zamanda da hayata geçiriyor olacağız. Üçüncü başlığımız hizmet süresi. Botlara sahip olduğunuzda 7/24 hizmet verebiliyorsunuz. Ama insanla bunu yapmak biraz daha maliyetli. Her saate bir insan koymanız demek. Peki bu neden önemli? Yapılan araştırmalar müşterilerinizin %57'sinin sizden 7/24 destek beklediğini gösteriyor. O yüzden siz hizmet sürenizi arttırmak zorundasınız. Bunu yaparken de olabildiğince save etmek iyi olur diye düşünüyorum. Memnuniyete gelelim. Bu benim en çok şaşırdığım oran bu arada. Biz her zaman chatbotların insanlara göre daha az memnun edici olduğunu düşünürdük. İnsanları daha az memnun ettiğini düşünürdük. Ama hiç öyle çıkmadı. Bunlar yine bizim rakamlarımız. Biz her kanalda konuşma sonlandıktan sonra müşterilere bunu puanlatırız 5 üzerinden. Agent'ların ortalama puanı 2.02 iken botların puanı 2.96. Yaklaşık %50'lik bir fark var. Bunun da en büyük nedeni içine araştırdığımızda biraz daha derinlemesine baktığımızda hız. Günümüz müşteri memnuniyetindeki en önemli madde hız bence. Çünkü insanların zamanı gerçekten çok değerli. Bunlar yine bizim verilerimiz. Bir chat agent'ının, bu iyi yöneten markalardan aldığımız ortalamalar bu arada, en iyi ihtimalle size ortalamada 1.8 dakikada cevap veriyor. Bu sorunuzun ne olduğunda hiçbir önemi yok. Çok basit bir soru da olabilir. Botun böyle bir zamana ihtiyacı yok. Biliyorsa 1-2 saniyede size direkt olarak cevabını gösterebiliyor. Yani şöyle düşünsenize, bir perakende şirketine işte Levent'te en yakın noktanız diye neresi diye soracaksınız. Bunun için 2 dakika bekliyorsunuz. Ya bence şu salondaki kimsenin böyle bir vakti yok. O yüzden hız müşteri deneyiminde çok kritik bir faktör. Son başlığımızda çözüm oranı. Çözüm oranı insanlara göre botların aşağıda olduğu ama onların ensesinden ayrılmadığı bir oran. Şu an baktığımızda insanlar üzerine gelen ilk çağrıların %75'ini çözerken bu oran botlarda 64. Ama çok değil, birkaç yıla tahminimce burada da botlar insanları geçiyor olacaktır. Umarım 6 başlıkta botların ne kadar hızlı geliştiğini, size ne kadar değer kattığını anlatabildik. Peki nerelerde kullanabilirsiniz? Aslında bunun bir sınırı yok. Sizin için, sizin case'inizde, sizin şirketinizde hangi operasyon sizin için daha çok yük yaratıyorsa orayı botlaştırabilirsiniz. Bu müşteri hizmetleri olabilir, sizin için satış yapabilir, ödeme alabilir, müşteri memnuniyetinizi ölçebilir. Sadece son müşteriye değil, İçerideki birimleri de botlaştırabilirsiniz. İşte insan kaynakları botu yapabilirsiniz. Bayi acente iletişimi yapabilirsiniz. Oradaki operasyonlarda çok ciddi verimlilikler yaratılabiliyoruz son müşteriye göre. O tarz case'ler yarattığımız müşterilerimiz de var ve eğitim süreçlerinizde kullanabilirsiniz. Bitirmeden bir rakam daha vereyim. 2020'ye kadar araştırmalar gösteriyor ki chatbot'u olan ya da o ana kadar yapmaya başlamış ama bitirmemiş şirket sayısı %80'e ulaşacak. Demin demiştim ya, yapay zeka çok hızlı gelişiyor. Chatbot da aslında onların bir yapay zekanın bir alanı ve hayatınızın içinde size olabildiğince dokunmaya başladı. Umarım bu hızlı dönüşümü kaçıran şirketler değil, o dönüşümün içinde olan şirketlerden olursunuz. Teşekkür ediyorum.